İnsanlar karanlıktan değil, karanlığın içindekinden korkarlar. Birazdan Cinnet isimli filmde Jake Torrance'ın o otelde gerçekte ne yaşadığını anlatacağım. Ama o kapıyı baltayla kıran adamı anlamamız için öncelikle bizim neden bir şeylerden korktuğumuzu anlamamız lazım. Yıllar önce bir Türk korku filmi izlemiştim. Filmin tamamını hatırlamıyorum. Sadece tek bir sahnesi aklımda. Şu tipe bir bakın Allah aşkına. Görüntüde tanıyabildiğimiz tek şey bir insan yüzü. Teni bembeyaz, gözleri simsiyah bir kadın. Başını bir yılan gibi sağa sola oynatıp bilinmeyen bir dille bir şeyler mırıldanıyor. Bu sahne aklımda kalmış. Çünkü beyin tanımlayamadığı şeyleri saklar. Buna tekinsiz vadi hissi denir. Görüntüde gördüğümüz şey aslında beynimizin rahatlıkla tanımlayabildiği bir insan, bir kadın yüzü. Fakat hareketleri insan sıfatıyla hiç uyumlu değil. Bunun yerine görüntüde bir yaratık ya da insana benzeyen ama doku ve organları insana benzemeyen bir şey olsaydı bu kadar akılda kalıcı olmazdı. Çünkü beyin onu farklı bir kategoriye koyardı. Bu yüz akılda kalıyor. Çünkü bize çok benzer. Aynı zamanda bizden çok farklı. Karanlık bir yerde tek başıma olduğumda bazen bu sahne aklıma gelir. Sadece bir an düşünürüm. Şu an arkamı döndüğümde o kadın orada olsa nasıl tepki verirdim? Bunu hepimiz yapıyoruz. Bir gün önce korku filmi izlersin. O filmde bir yüz, bir yaratık görsel hafızana yerleşir. Sonraki gün, belki bir hafta sonra karanlıkta tek başına kalırsın. Ve birden aklına gelir. Şu an arkamı döndüğümde o yaratık karşımda olsa. İşte tam bunu düşündüğün an o yaratık aslında arkandadır. Buna kontrollü halüsinasyon denir. Yüzeysel bakıldığında halüsinasyon hastalıklı beyinlerin yaşadığı bir şey zannedilir. Oysa beyin içinde oluşturulan ve dışarı sızmayan her görüntü bir halüsinasyondur. O korkunç yüzün karanlık köşeden çıkmasını hayal ettiğin an o yüz o köşeden çıkmış olur. Beynin tarafından üretilmiştir. Sadece sen bunu hayal olarak adlandırırsın. Bu yüzden ipler senin elindedir ve korkmazsın. Sadece onun orada olabilme ihtimalini düşündüğün için ürperirsin. Eğer o yüz gerçekten çıkmış gibi hissetseydin, yani beynin bunu içinde tutamayıp dışarıya yansıtsaydı, o zaman tahmin edemeyeceğin bir hissiyat yaşardın. Tıpkı bu ihtimali düşündüğünde tahmin edemediğin gibi. İşte şizofreni hastasıyla aramızdaki fark bu. Bizim beynimizin filtresi çalışıyor. Görüntüyü içeride üretip içeride tutuyoruz. Onun beyninin filtresi çalışmıyor. Aynı görüntüyü içeride ürettiği gibi dışarıya da yansıtıyor ve bunu dışarıdan gelen bir veri gibi okuyor. Bizimle bir şizofreni hastası arasındaki tek fark bu filtre. Şimdi bu filtrenin yavaş yavaş söküldüğü o adama bakalım. Onun adı Jake Torrance. Kar yağan bir kış sabahı ailesini bir otele götürdü. O otelden bir tek o çıkamadı. Ve yıllarca herkes yanlış bir şey anlattı. Otel onu ele geçirdi. Otel kötüydü. Jack masumdu. Bir baba, bir koca, lanetli bir binanın kurbanı oldu. Ben size başka bir şey anlatacağım. Jack o otele girdiğinde zaten çatlamıştı. Otel ona hiçbir şey vermedi. Otel sadece onu ayakta tutan o filtreyi söktü. Filmler genelde bir adamı tanıttıktan sonra bozar. Fakat Cinnet bunu yapmaz. Cinnet bize bozulmuş bir adamı daha o bozulmadan önce gösterir. Yeter ki nereye bakacağımızı bilelim. Jack Torrance bir yazar. Daha doğrusu yazar olmak isteyen bir adam. Bir öğretmen. İçki yüzünden işinden olmuş. Şimdi son bir şans peşinde. Koca bir dağ otelinin kış bekçiliği. Kar otelin yolunu kapatacak. Aylarca kimse gelip gidemeyecek. Ve Jack o boşlukta nihayet kitabını yazacak. Kulağa makul geliyor. Ama Jack'in geçmişinde bir leke var. Ve film bunu sıradan bir cümleyle geçiştirircesine söylüyor. Jack bir gece sarhoşken küçük oğlu Danny'nin kolunu kırmıştı. Sadece onu hizaya çekmeye çalışırken. Jack bu olay için bir kaza, bir daha içmedim der. Şu cümleye dikkat. Adam çocuğunun kolunu kırdığını anlatıyor. Ama sesinde bir baba pişmanlığı değil, kendini temize çıkaran bir savunma var. O kadar da abartılacak bir şey değildi. İşte Jack'i otelden önce tanımak istiyorsan o cümleyi dinle. Çünkü psikiyatride bir kavram var. Premorbid kişilik. Yani bir kriz patlamadan önce o kişinin zaten taşıdığı zemin, bir bardağın çatlağı kırılmadan çok önce oradadır. Su dolunca kırılır ama çatlağı açan su değildir.
Jack'in çatlakları sıralı. Alkol bağımlılığı, öfke kontrolünün olmaması, kendi çocuğuna el kaldırmış bir baba. Hayatı boyunca ben aslında büyük bir yazarım diyen ama tek satır bitiremeyen bir başarısızlık. Ve bütün bunları başkalarının suçu gibi anlatan bir zihin. Bunların hiçbiri tek başına insanı katil yapmaz. Ama hepsi bir arada bir zemindir. Üstüne doğru koşullar gelince çöker. Kubrick bunu biliyordu. Filme Jack'i masum bir kurban olarak değil, çoktan dolmuş bir bardak olarak koydu. Otel henüz sahneye girmedi ama bardak çoktan ağzına kadar doluydu. Şimdi o bardağı kimsenin olmadığı bir dağ otelinin tepesine taşıyalım. Overlook Oteli devasa bir bina. Yüzlerce oda, metrelerce koridorlar, balo salonları, mutfaklar ve yaz biter bitmez bomboş. Jack, karısı Wendy ve oğlu Danny içeri taşınır. Kapı arkalarından kapanır. Kar başlar. Ve o günden sonra aylarca bu 3 kişiden başka tek bir insan olmayacaktır. İşte burada otelin ne yaptığını anlamak lazım. Çünkü otel bir hayalet göndermiyor. Otel bir şey çekiyor. Uyaranı. Beyin sürekli dışarıdan veri ister. Ses, hareket, başka yüzler, konuşma, gürültü. Bu veriler beynin gerçeklik tahminini sürekli düzeltir, hizada tutar. Açılışta anlattığım o filtre dış dünyadan gelen bu veriyle çalışır. Veri kesilince filtrenin denetleyecek bir şeyi kalmaz. Buna duyusal yoksunluk denir. Bir insanı yeterince uzun süre sessiz, karanlık, uyaransız bir yere koyarsan beyni boşluğa dayanamaz. Kendi uyaranını üretmeye başlar. Sesler duyarsın, şekiller görürsün. Çünkü beyin durmaz. Dışarıdan veri gelmezse içeriden uydurur. John C. Lilly adında bir bilim insanı bunu denedi. İnsanları ışıksız, sessiz su tanklarına koydu. Saatler içinde sağlıklı insanlar halüsinasyon görmeye başladı. Hasta değillerdi. Sadece beyinleri boşluğu kendi içeriğiyle doldurdu. Şimdi Overlook'a geri dönelim. Metrelerce boş koridor, aylarca sürecek bir sessizlik, dışarıda bitmek bilmeyen kar. Bu otel dünyanın en büyük duysal yoksunluk tankı ve Jack bu tanka çoktan çatlamış bir bardakla giriyor. Wendy aynı otelde, aynı sessizlik, aynı boşluk. Ama Wendy bir şey görmüyor. Çünkü Wendy'nin filtresi sağlam. Aynı koşul, iki beyin, iki sonuç. Otel ikisine de aynı boşluğu sundu. Ama o boşluğu korkunç şeylerle dolduran beyin sadece birinde vardı. Jack koridorlarda bir şeyler hissetmeye başlar. Önce belli belirsiz, bir varlık, bir bakış. Açılışta ne demiştim? Karanlık bir koridorda bir şey hissedersin. Beynin onu üretir ama sen onu içeride tutarsın. Jack'in beyninde de tam olarak bu oluyor. Tek fark onun filtresi artık o görüntüyü içeride tutamıyor. Film tarihinin en sessiz korku sahnelerinden biri burada başlıyor. Ortada çığlık yok, kan yok, müzik bile yok. Sadece bir adam ve bir bar. Jack otelin balo salonundaki bara girer. Bar bomboş. Jack tezgaha vurup ruhumu bir kadeh içkiye satarım der. Ve döndüğünde bir barmen vardır. Smokinli, sakin, güler yüzlü. Adı Lloyd. Jack ona içki söyler ama parası olmadığını mırıldanır. Lloyd gülümser. Paranız burada geçmez. Evin emri. İçki bedava. Birileri Jack'in hesabını çoktan ödemiş. Şimdi bu sahneyi klinik gözle açalım. Jack aylardır içmiyor. Bir alkol bağımlısı için bu beynin sürekli sızlandığı bir açlık. Ve o açlık izolasyonla, başarısızlıkla, öfkeyle birleşince beyin bir çözüm üretiyor. O çözüm barman Lloyd. Lloyd dışarıdan gelmedi. Jack'in beyninin içinden çıktı. Çünkü Jack içmek istiyor. Ama bir engeli var. Vicdanı. İçersem yine canavar olurum. Yine oğluma zarar veririm. İşte Lloyd o vicdanı susturmak için var. Paran burada geçmez cümlesi şu demek. Bedelini ödemeyeceksin. Suçlu değilsin. İç ve rahatla. Lloyd, Jack'in olmak istediği adam. Suçluluk duymayan, rahat, hesap vermeyen biri. Beyin, Jack'e tam ihtiyacı olan halüsinasyonu sundu. Kendini affetme izni. Bir başkasının ağzından. Otel ona Lloyd'u vermedi. Jack, Lloyd'u kendi içinden çağırdı. Ve o kadehi eline aldığı an içindeki çatlaktan bir şey sızmaya başladı. İçki bir kapı açtı. Şimdi o kapıdan başka şeyler de geçecek. Jack bir gece kendini otelin balo salonunda bulur. Ama bu sefer salon boş değil. 1920'lerden kalma bir parti.
smokinler, balo elbiseleri, müzik. Hepsi onlarca yıl önce ölmüş insanlar. Ve garsonlardan biri Jack'in üstüne içki döker. Özür dilemek için onu temizlemeye götürür. Adı Delbert Grady. Jack bu ismi tanır. Çünkü Grady bu otelin eski bekçisiydi. Ve Grady bir gün baltayı eline alıp karısını ve 2 kızını öldürmüş. Sonra kendini vurmuştu. Grady Jack'e eğilir ve sakin bir sesle ailesinin düzeltilmesi gerektiğini fısıldar. Oğlunun, karısının hizaya getirilmesi gerektiğini. Burada Kubrick bir tuzak kurar ve bu tuzak tüm filmin anahtarı. Filmde Grady'nin 2 ismi var. Jack ona "Sen Charles Grady'sin, eski bekçi" der. Ama adam kendini Delbert Grady diye tanıtır. 2 farklı ön ad, aynı adam. Eğer Grady gerçek bir hayalet olsaydı tek bir ismi olurdu. Bu çelişki bir hata değil, Kubrick'in imzası. Bize sessizce şunu söylüyor. Bu adam dışarıda değil. Bu adam Jack'in kafasının içinde ve kafanın içindeki şeylerin isimleri tutarsız olur. Peki Grady neyi temsil ediyor? Jack'in bastırdığı şeyi. Psikolojide bastırma diye bir mekanizma var. İnsan kabul edemediği dürtüleri zihnin dibine iter. Peki Jack'in dibinde ne var? Ailesinden kurtulma isteği. Bir yazar olamamasının sebebi olarak gördüğü karısı ve oğlu. Onları suçlayan, onlardan nefret eden bir parça. Jack bunu asla yüksek sesle düşünemez. Çünkü o bir baba, bir koca. Ama bastırılan şey yok olmaz. Bekler. Grady o bastırılmış isteğin sesi. Jack kendi kafasının dibindeki cümleyi kendi söyleyemediği için beyni onu Grady'nin ağzına koydu. Onları düzeltmen gerek. Bunu Jack düşündü ama Grady söyledi. Böylece Jack hala kendini suçsuz hissedebilir. Ben istemedim, bana söylendi. İçki vicdanı sustururken Grady emri veriyordu. İkisi de Jack'in içinden çıktı. Otelde bir oda var ki herkes Jack'e oradan uzak durmasını söyler. 237 numaralı oda. Ve elbette Jack içeri girer. Banyoda bir kadın, genç ve güzel. Küvetten çıkıp Jack'e doğru yürür. Jack onu kucaklar, öper. Sonra aynaya bakar. Kollarındaki kadın artık genç değil, çürümüş, yaşlanmış, dağılmış bir ceset. Derisi dökülüyor, gülüyor. Jack dehşet içinde geri çekilip kaçar. Bu sahne neden bu kadar rahatsız edici? Çünkü beyin halüsinasyon üretirken tek bir duygu kullanmaz. Bir paket kullanır. Jack'in içinde aynı anda kaç şey var sayalım. Karısına karşı sönmüş bir arzu. Başka bir kadına duyduğu bastırılmış istek. O isteğin getirdiği suçluluk. Oğluna verdiği zararın utancı. Ve en derinde kendine duyduğu nefret. Bunların hepsi aynı yerde, aynı anda kaynıyor. Beyin bu karmaşayı tek bir görüntüye sıkıştırdı. Önce arzu, güzel kadın. Sonra suçluluk ve nefret, çürüyen ceset. Aynı kucaklamada ikisi birden. Jack istediği şeyin aynı zamanda onu iğrendiren şey olduğunu gördü. Çünkü beyni bastırdığı duygu paketini tek bir sahnede patlattı. Dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu olay bir aynanın önünde oldu. Kadın güzelken Jack ona dokunuyordu. Aynaya bakınca gerçeği gördü. Kubrick filmde Jack ne zaman bir halüsinasyon görse yakınına bir ayna koyar. Çünkü Jack'in karşılaştığı her hayalet aslında bir ayna. Hepsi onun kendi yansıması. Buraya kadar Jack halüsinasyonları içinde bir yerde hala tutabiliyordu. Lloyd'la konuşurken, Grady'yi dinlerken. İpin ucu bir nebze elindeydi. Şimdi o ip kopuyor. Wendy bir gün Jack'in aylardır üzerinde çalıştığı romanı merak eder. Daktilo'nun yanındaki tomar tomar kağıtları alır ve okur. Yüzlerce sayfa. Her sayfada defalarca tek bir cümle. Bütün iş, hiç oyun. Jack'i sıkıcı bir çocuk yapar. Aynı cümle sayfalarca. Bazıları farklı dizilmiş ama hep aynı kelimeler. Bu bir yazı değil. Bu bir beynin boşa dönen çarkı. Jack o sayfaları yazdığını bile bilmiyor. Bilinç devrede değil. Bu psikotik bir tekrar. Zihnin kendi içine kapanıp aynı döngüyü sonsuza kadar çevirmesi. Realite testi bitti. Jack artık gerçekle hayalin arasındaki sınırı göremiyor. Çünkü o sınırı çizen filtre tamamen söküldü. Sonrası hızlı. Wendy o sayfaları okurken Jake arkasında belirir. Wendy bir beyzbol sopasıyla onu sersemletip kilerin içine kapatır. Ama Jake bir balta bulur.
Karısının ve oğlunun saklandığı kapıya yürür. Baltayı indirir, tahtayı parçalar. Deliğe yüzünü sokar ve sırıtarak bağırır. İşte Johnny. Bu an sinema tarihinin en meşhur korku anlarından biri. Ama bir cinnet patlaması değil. Bir filtrenin son parçasının düşüşü. Açılışta ne demiştim? Bir şizofreni hastası beyninin içinde ürettiği görüntüyü dışarıdan geliyormuş gibi yaşar. Jake tam olarak orada. Lloyd'u, Grady'yi, kadını gördüğünde halüsinasyon hala içerideydi. Bir sınırı vardı. Şimdi sınır yok. Jake'in beyni kendi ürettiği dünyanın gerçek olduğuna tamamen inanıyor. Onun için karısı ve oğlu artık aile değil, düzeltilmesi gereken bir görev. Çünkü gerçekliğini artık beyni yazıyor ve o beyin yalan söylüyor. Şimdi başa dönelim. Çünkü bu filmin etrafında yarım asırdır süren bir tartışma var. Ve bu tartışma aslında iki insanın kavgası. Filmin yazıldığı romanın sahibi Stephen King bu filmden nefret etti. King'e göre Jake Torrance özünde iyi bir adamdı. Otel kötücül bir güçtü. Jake'i bir o yana bir bu yana büküp sonunda ele geçirdi. King'in hikayesinde kurban Jake'tir. Otel şeytan, Jake ise onun pençesine düşmüş bir baba. Kubrick ise King'i aramış ve ona tek bir soru sormuş. Tanrı'ya inanır mısın? King evet deyince Kubrick telefonu kapatmış. Çünkü Kubrick başka bir film çekiyordu. Onun Jake'i baştan beri bozuktu. Otel ona kötülük zerk etmedi. Otel sadece koşulları sağladı. Ben Kubrick'in tarafındayım ve sebebini bütün video boyunca anlattım. Otelin Jake'e yaptığı her şey aslında bir beyni çökertmenin tarifiydi. İzolasyon beyni dış veriden kesti. Sessizlik filtreyi denetleyecek uyaranı yok etti. Korku ve stres o filtreyi daha da zayıflattı. Aylarca bastırılan alkol açlığı bilinci bulandırdı ve otelin kanlı geçmişi, Grady'nin hikayesi, Jake'in zaten içinde taşıdığı şiddete bir kılıf, bir izin sundu. Bunların hiçbiri paranormal değil. Hepsi çatlağı olan bir beyni psikoza sürükleyen gerçek koşullar. Otel bir hayalet evi değildi. Otel bir ortamdı. Ve o ortam Jake'in onlarca yıldır taşıdığı filtreyi söktü. King'in hikayesi daha rahatlatıcı. Kabul. Çünkü dışarıda bir şeytan varsa içimizde olmadığını düşünebiliriz. Kubrick ise o teselliyi bize vermez. Diyor ki, canavar dışarıda değildi. Otele giden arabada. En baştan Jake'in içindeydi. Jake Torrance oteli korumuştu. Fakat kendini koruyamadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.